İnsanlık günümüzde olduğu gibi pek çok kez salgın hastalıklar tarafından tehdit edildi. Hastalıklar, salgınlar ve toplu ölümler ne ilk ne de son. Bazıları binlerce, milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Bazıları ise büyük acılar yaşattı. İşte insanlığın başına gelen o hastalıklar. Sıtma. Hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan bir ateşli hastalıktır. Teşhisi kolay, tedavisi ve koruması mümkün olan sıtma hastalığı çok eski zamanlardan beri biliniyor. Hastalığı ilk defa bildirenler antik Mısırlılardı. Milattan önce 460 ila 370 yıllarında Hipokrat'ta bataklık bölgesinde tekrarlanan ateş ve dalak büyüklüğüyle seyreden bir hastalığın mevcudiyetini fark etmiş ve 4 ayrı şekilde olabileceğini bildirmişti. Etkeni bulunmadan önce daha çok bataklık ve sulak alanlarda görülmesi nedeniyle hastalığın akşamdan sonra bataklıklardan salınan zehirli gazların, kokuların solunmasıyla oluştuğu sanılır ve geceleri evlerini kapatanlara bu hastalığın bulaşmayacağına inanılırdı. Bu nedenle de İtalyan hekim Francesco Torti, hastalığa İtalyanca'da kötü hava anlamına gelen malaria adını verdi. Eski çağlarda kitleler halinde ölüme sebep olan sıtma, bugün de bu tehlikesini muhafaza etmeye devam ediyor. Rusya'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 5 milyon sıtmalı vardı ve bunların 60 bini öldü. 1934'te Seylan'da 3 milyon sıtmalının 100 bini yaşamını yitirdi. Amerika'daki ilk salgın 1938'de Brezilya'da vuku buldu ve 100 bin hastanın 14 bini öldü. Salgın 1942'de Nil Vadisi'ne kaydı ve Mısır'da 12 bin kişiyi öldürdü. Daha sonra Etiyopya'da 15 bin ölü bıraktı. Savaşları ve tabii afetleri takiben Karayipler'de büyük hasar yapan salgın 1963'te Haiti'de 75 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Kızamık. Bazı hastalıklar vardır ki öldürmese bile yaşamınızı da mahveder. İşte kızamık da böyle bir hastalık. Kızamık veya rubeola özel bir virüsle meydana gelen bulaşıcı bir çocukluk hastalığı. Kızamığı ilk olarak 860 senesinde Farslı hekim Razi bildirmiştir. 17. asrın ikinci yarısında hastalık tarif edilmiş ve 18. yüzyıldan itibaren de kızamık salgınları tanınmaya başlamış. Günümüzde aşıları geliştirilmiş olan kızamık, tarihte oldukça rahatsız edici bir şekilde varlığını sürdürmüştü. Sarı humma. Sarı humma, grip benzeri bir tablodan ağır akciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Sarı humma salgını ilk defa 1700'lerde İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de patlak verdi. 19. yüzyılda İspanya'da 300 bin kişinin sarı hummadan öldüğüne inanılıyor. 1802'de Haiti devrimi esnasında Fransız askerleri sarı humma saldırısına maruz kaldılar. Ordunun yarısı bu hastalıktan dolayı telef oldu. 20. yüzyılın başlarında hastalığın insanlara bulaşma yönteminin öncelikli olarak sivrisinekler olduğunun anlaşılması ve bir aşının ve diğer önleyici önlemlerin geliştirilmesini sağlayan gönüllülerin de katıldığı araştırmalar yapılana kadar Batı Yarımküre'nin diğer yerlerinde çıkan salgınlarda binlerce kişi öldü. Cüzzam. Çağlar boyu çok korkulan bir hastalık olan cüzzam, birçok yazıya ve sinema yapıtına da konu oldu. İndetermin, borderline, tüberküloid ve lepramatöz tip olmak üzere 4 tipi bulunan bu hastalığın lepramatöz tipi en kötü olanıdır. Vücut direnci tamamen hasarlıdır. Hastalık etkeni basiller çok sayıda ve etkendir. Küçük, çok sayıda ve gövdede simetrik olarak yayılmış, sınırları keskin olmayan, parlak bakır kırmızısı renginde lekeler söz konusudur. Bu lekelerin olduğu deri bölgeleri zamanla duyu kayıplarına uğrarlar. Yüz, ense, meme başı ve üreme organlarına yerleşen leprom adı verilen sert açık kahverengi lekeler belirir. Yüze yerleştiklerinde aslan yüzü denilen yüz görünümünü ortaya çıkarırlar. Lepromlar ayrıca semerburun denilen burun çöküntüsüne, damak delinmesine, göz kapaklarının düşmesine, ses kısıklığına, parmakların kendiliğinden kopmasına da yol açarlar. Lepromlar iyileşecek olursa bile mutlaka yerlerinde iz bırakırlar. Bu tip cüzzamda iç organlardaki rahatsızlıklar daha sık görülür. Karaciğer tahrip olabilir. Er bezleri etkilenerek kısırlık ortaya çıkabilir. Kemikler etkilenerek derin kemik tahribatları gelişebilir ve göz etkilenerek körlük ortaya çıkabilir. Cüzzam veya lepra bir mikroorganizmanın yol açtığı
çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak bulaşma ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu nedenle uzun yıllar bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilmemiş ancak halk arasında en az veba kadar bulaşmasından korkulan bir hastalık olmuştur. İnsandan insana bulaştığı düşüncesi temelde bir varsayımdır. Zira henüz nasıl bulaştığı kanıtlanmamıştır. Hastalık eski dönemlerde miskin hastalığı olarak da adlandırılıyordu. Kolera. Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü olan ve 1852 ila 1860 tarihleri arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu 3. salgına kadar anlaşılamadı. Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir felaket haline geldiği yerse o tarihte Hindistan oldu. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri, 2011'de yapılan bir çalışmaya göre 100 mililitresinde 1,1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötü suda olması kabul edilebilecek oranın 500 bin katı. Hindular bu nehirde yıkanmanın kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan azami şekilde istifade ediyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan büyük salgınla kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a ve Rusya'ya yayıldı. Resmi kayıtlara göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya, son olarak da Amerika'ya ulaştı. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görülüyordu. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerden yarısı hayatını kaybediyor. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün. 3. salgınla doktorlar koleranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünyada yaygınlaştı. Kolera, Vibrio chlorur isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan akut ve şiddetli ishalle seyreden bir hastalıktır. 1817'de Japonya'da, 1826'da Moskova'da, 1831'de Berlin'de, Paris'te ve Londra'da salgınlar başlamış. Sonrasında Londra'dan göçmenlerle Kanada'ya ulaşan salgınlar birçok insanın ölümüne neden olmuş ve ardından 1892 yılında Hamburg'da salgın yapmış. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en büyük kolera salgını 1912 ila 1913 Balkan Savaşları sırasında yaşandı. Ordu personeli ve muhacirler arasında ciddi zayiata sebep oldu. Kolera, ölüm riski çok yüksek olan ve bugün hala binlerce insanın ölümüne yol açan bir hastalıktır. Her ne kadar bazı ülkelerde kolera aşıları mevcut olsa da bu aşıların hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdikleri söylenemez. Geçmişteki kolera aşılarından daha iyi bir bağışıklığa neden olsalar ve daha az yan etki barındırsalar da bu aşılar hala ideal seviyeye ulaşamamıştır ve bu yüzden de birçok ülkede kullanılmamaktadır. İdeal bir kolera aşısı için yapılan araştırmalar hala devam ediyor. Tarih boyunca koleradan ölenlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Çiçek hastalığı. 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı keşfetti. Amerika kıtasındaki yerlilerle temas eden Avrupalı kaşifler beraberinde getirdikleri virüs ve bakterileri buradaki insanlara bulaştırdılar. Su çiçeği halihazırda Avrupa'nın 1/3'ünü öldürmüştü. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlilerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerli nüfusun %90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini de son derece kolaylaştırdı. 19. yüzyılın başına kadar toplamda her 2 Amerikan yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. Çiçek hastalığı her yaşta ve her cinste kişide görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Variola da denir. Hastalığın aşısını İngiliz cerrah Edward Jenner'ın bulduğu kabul edilir. Bu 1700'lü yıllarda Mary Wortley Montagu tarafından İstanbul'da çiçek hastalığı aşısına öncülük eden yöntemlerin gözlemlenmesiyle gerçekleşti. Çocuklarda daha sık görülür. Variola majör ve variola minör olmak üzere 2 tip vardır. İlkinde ölüm oranı ikincisine göre daha yüksektir. 1576 kanamalı ateş salgını. 1576 kanamalı ateş salgını günümüz Meksika'sında bulunan
16. yüzyılda Yeni İspanya diye bilinen bölgede gerçekleşen, genel olarak kanamalı salgın denilen bir ya da birden fazla hastalık dolayısıyla gerçekleşen milyonlarca ölümün adıdır. Salgının nedeni bilinmiyor ama yerli bir kanamalı ateş türü olabileceği, belki de son 500 yılda o bölgede beliren en kötü kuraklık ve Avrupa istilasının ardından Meksika yerlilerinin yaşam şartları dolayısıyla salgının daha da çok yayılmış olabileceği düşünülüyor. Bazı tarihçiler salgının sebebinin tifüs, kızamık ya da çiçek hastalığı olduğu teorisinde bulunmuşlar ama belirtiler uyuşmamıştır. Hastalığın asıl ismi kokolistli. Nahuatl dilindeki haşere kelimesinden veya illet, hastalık ya da vebadan gelmiştir. Ama orijinal isim ilk defa 1545'te belirip yerli ve İspanyol benzerlerini öldüren isimsiz hastalığa da bu isim verildiğinde asıl taşıdığı anlamı kaybetmiş. 1576'daki salgına tanık olmuş bir hekim olan Francisco Hernandez'e göre hastalığın belirtileri ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, siyah dil, koyu renkli idrar, dizanteri, şiddetli karın ve göğüs ağrısı, baş, boyun nodülleri, nörolojik bozukluklar, sarılık ve burundan, gözlerden ve ağızdan aşırı kanamadır. Ölüm ise 3 ila 4 gün arasında gerçekleşiyordu. Bu salgında 15 milyona yakın insanın öldüğü düşünülüyor. İspanyol gribi. İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. İspanyol gribi 18 ay içinde 50 ila 100 milyon arası insanın, ki bu rakam o dönemde yaşayan nüfusun %15'ini teşkil ediyor, ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan olmuştur. İspanyol gribinin bir özelliği zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış, hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuş. Türkçe'de 1918'den itibaren İspanyol nezlesi adıyla anıldı. Yıllar sonra açılan bazı toplu mezarlardan alınan örnekler sonucunda domuz gribine sebep olan H1N1 virüsünden kaynaklandığı anlaşılan hastalık, İngilizceden tercümeden dolayı İspanyol gribi olarak anılmaya başlandı. Bu hastalığa İspanyol gribi denmesinin sebebi, dünyada 1. Dünya Savaşı yıllarının kamuoyundan yeni bir hastalık salgınının saklanmasına rağmen ilk olarak İspanya kamuoyunda tartışılmaya başlanmasıydı. Yani İspanya bu hastalığın ortaya çıktığı ve en yoğun olduğu yer değil. Bu hastalığın bir salgın olduğunun tespit edildiği yerdi. İspanyol nezlesi ilk kez 11 Mart 1918'de ABD'nin New Mexico eyaletinde tespit edildi. Salgın 1918 Eylül-Kasım aylarında zirve noktasına ulaştı ve Türkiye dahil tüm dünya ülkelerini etkiledi. Hindistan'da 17 milyon kişi, yani ülke nüfusunun %5'i bu hastalıktan öldü. ABD'de nüfusun yaklaşık %28'i hastalığa yakalandı ve 500 bin ila 675 bin kişi hayatını kaybetti. Britanya'da 250 bin, Fransa'da 400 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Fiji adalarında nüfusun %14'ü 2 haftalık bir süre içerisinde İspanyol nezlesinden öldü. Hastalığa dönemin önemli isimlerinden de yakalananlar oldu. Max Weber, ressam Gustav Klimt, İspanya Kralı Alfonso gibi isimler bu listenin içinde sayılabilir. Metin Özatan'ın yazdığı kitabına göre Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a hareket etme hazırlıkları içerisindeyken bu hastalığa yakalanmış ve hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmıştır. İspanyol gribi bugün dünyayı kasıp kavurduğu gibi İstanbul'u da etkilemiştir. Nazım Hikmet dizelerinde İspanyol gribine şöyle yer verir: "Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi, bir de İttihatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 914'ten 918'e kadar yedi bitirdi bizi." Asya gribi. 1957 yılında Çin'de başlayan influenza 4 virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insanlara bulaşması sonucunda ortaya çıktı. 4 milyona yakın insanın canını alan virüs bulunan bir aşı sayesinde durdu. Bir yıl içinde 40 milyon kişi bu aşıyı kendine yaptırdı. A sınıfı grip virüsünün yol açtığı gribe Asya gribi, H2N2 denmesinin nedeni 1957'de Çin'de başlayarak Uzak Doğu, Avustralya, Amerika ve Avrupa'ya yayılmış olmasıdır. Asya gribi sonucu ABD'de 70 bin kişi yaşamını yitirdi. HIV virüsü. 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insanlara geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1549'da Kongo'da görüldü.
Ne var ki teşhis ve adı ancak 1980'lerde konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. AIDS, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık. HIV, bağışıklık sistemine yavaş yavaş nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder ve bireyi çeşitli rahatsızlıklara karşı korunmasız hale getirerek sonunda ölümüne sebebiyet verir. AIDS, HIV enfeksiyonunun son aşamasıdır ve bu süreçte ölümcül enfeksiyonlara ve kansere sıklıkla rastlanır. Bilinen ilk AIDS vakaları 1981'de ABD'nin New York ve Kaliforniya eyaletlerinde rapor edildi. 1983 yılında Amerikalı ve Fransız araştırmacılar hastalığın nedeninin HIV olduğunu buldular ve 1985'e gelindiğinde bu virüsü tespit eden kan testleri geliştirildi. AIDS muhtemelen Afrika'da ortaya çıktı ve 1980'lerde başta Afrika olmak üzere AIDS vakalarında salgın düzeyinde artış görüldü. Bu hızlı artışta Afrika'da şehirleşmenin çoğalması, uzun yolculukların ve uluslararası seyahatlerin artması, seks alışkanlıklarının değişmesi önemli bir rol oynadı. Birleşmiş Milletler'in 2004 raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Her yıl 5 milyon kişi virüsle enfekte oluyor ve 3 milyon kişi AIDS'ten ölüyordu. 1981-2008 yılları arasında 20 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Ve geldik başrol oyuncusuna. Veba. Antik çağlardan beri varlığını sürdüren bu hastalık, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu. Kara ölüm lakaplı bu hastalık, çağlar boyunca nüfusların çok büyük bölümlerini ortadan kaldırdı. Orta Çağ'da 1347 ila 1353 arasında Avrupa nüfusunun 1/3'ünü katletti. Yine o yıllarda Venedik nüfusunu 130 binden 70 bine düşürdü. Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Antonius vebası 5 milyon nüfusun %30'unu yok etti. 541 ila 542 yılları arasında gerçekleşen Justinian veba salgını pandemi olup Bizans İmparatorluğunu, özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu ve Akdeniz etrafında bulunan liman şehirleri etkiledi. Tarihteki en büyük veba salgınlarından biriydi. İlk salgında yaklaşık 25 milyon, sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişi öldü. 1346 ila 1350 yıllarında ise akıl almaz büyüklükte kara ölüm adı verilen bir veba salgını gerçekleşti. Ve salgın Orta Doğu, Hindistan ve Çin'de dahil olmak üzere 75 ila 200 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Koronavirüsünün dünyayı tehdit ettiği ve binlerce ölüme yol açtığı günümüzde sağlığınız için endişeleniyor olabilirsiniz. Her birimiz belli bir anlama kapasitesine ulaştığımızda şunu öğreniyoruz. İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Fakat ölüm bizi her zaman hasta yatağımızda huzur içinde yakalamaz. Hayatın en büyük gerçeği ölümdür. Ölümden daha gerçek bir şey düşünmek mümkün görünmüyor. Ve ölümle ne kadar mücadele etsek de eninde sonunda galip gelir. İzlediğim eski bir filmden bir replik hatırlıyorum. Hiç kimse sonsuza dek yaşayacak kadar dikkatli olamaz ama bir çaba gösterebiliriz, değil mi? İnsanoğlu henüz tabiatı kontrol altına alabilecek güçte değil. Bir volkanik yanardağ patlamasını engelleyemeyiz veya bir fay hattının kırılmasını. Koca bir bünyeyi savunmasız bırakan ufacık virüsler de öyle. Ama çabalıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Sahip olduğumuz tek hayatımız bu ve onu korumak için çabalıyoruz. Bu zor günlerimizde canlarını dişine takarak çalışan sağlık personellerine gönülden teşekkür ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğeni atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.